Herkese günaydın. 2 günlük Hong Kong maceramın da sonuna geldim. Şu an Macao'ya gidiyorum. Bunun için de feribot iskelesine gidiyorum. Metro istasyonuna indim. Bir yerin adı Sheung-wan. Buradan şeye gideceğim şimdi. Feribotun olduğu yere gideceğim. Macao'ya giden feribotlar buradan kalkıyor. Sheung-wan iskelesinden kalkıyor. O yüzden ben de bir durak gelip buraya geldim. Bakın metrodan çıktım. AVM gibi bir yere girdim. Burada gösteriyor Macao Ferry diyor. Buradan sağa yapacağım. Şöyle devam edeceğim. İlginç. Şurada bir tane köprü var. Köprüden geçip karşıya geçmemiz lazım. Ondan sonra feribotun kalktığı istasyona varılıyormuş. Sağ tarafa döndüğünüzde Macao'nun alt tarafı olan Saipa diye bir yer var. Oraya gidiyor. Sol tarafa döndüğünüzde ise bakın burada Macao Outer yazıyor, yani Outer Terminal. Macao'nun üst kısmı. Yani asıl tarihi bölge olan yere gidiyor. Bakın şöyle bir bilet veriyorlar. Macao Outer. 12.30'da kalkıyormuş. Ekonomi sınıfı tek yön biletin ücreti 175 Hong Kong doları. Şimdi şuradan doğru gideceğim. Bakın terminale girdim. Böyle bir yer. Anladığım kadarıyla hem Taipa olan kısım hem de normal outer terminal olan ikisi de bu taraftan kalkıyor, yani aynı yerden. Pasaport kontrolü buradaymış. Bakın arka tarafım hemen pasaport kontrolü. Oradan geçtim. Şimdi şuradan aşağıya iniyoruz. Burada yazıyor zaten. Bak aşağıyı gösteriyor. Hello. Khám phá sẵn. Yeah. Thank you. Hay, nhớ sẵn 2:20 İşte şöyle bir etiket yapıştırdı, koltuk numarası. Yarım saat sonra da kalkacak. Şu kapıdan, 3 numaralı kapıdan. Burada zaten ekranlarda gözüküyor. Hangi kapıdan kalkacağı saatine bakıp kapı numarasını da yapabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Feribota bindik. Valizleri önce şurada bir alanlar var. Şuralara koyuyorsunuz. Ondan sonra yerinize geçiyorsunuz. Macao'ya indik arkadaşlar. Yolculuk 1 saat sürdü. Terminal binasına doğru ilerliyorum. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra Macao'ya resmi olarak ayak basmış olacağım. Macao'dan selamlar. Abi çok ilginç bir şey oldu pasaport kontrolünde. Adam Türk pasaportunu görür görmez hemen yanındaki bir görevliye haber verdi. Görevli beni, bir de Hintli bir tane kadını peşimden gelin dedi. Neyse gittik bir tane odaya. İşte pasaportumu aldı. Böyle bütün sayfalarını fotokopi çekti falan. Ondan sonra 3-4 tane çıktı getirdi. Bunları imzala dedi. Doldurttu böyle. Ne bileyim anket formu gibi bir şey. Bazen otellerde de olur ya. İşte adını, soyadını, adresini vesaire bir şeyleri yazarsın. Kaç param var onu sordu, onu yazdı. Ondan sonra dönüş bileti uçağımı sordu. Bir tane odaya çekti bizi. Yarım saat 40 dakika tuttu. Hani sordum bir sıkıntı mı var diyor. Yok dedi. Birkaç form daha imzaladı. Ya toplamda 3 tane mi 4 tane mi form imzaladım. Ondan sonra benimle gel dedi. Neyse çıktık odadan. Sonra normal pasaport kontrolüne girdik. Direkt yaptı. Kontrolden geçti. Okey dedi. Öyle geçtim. Sordum oradaki güvenliğe, hani niye, özellikle bir sıkıntı mı var dedim. Neden Türk pasaportuna böyle yaptınız dedim. Sorduğum soruyu da anlamadılar. Okey dedi, no problem dediler. Öyle geçtim. Macao 50. ülkem. İlk defa böyle bir şeye karşılaşıyorum. Daha doğrusu ilk defa dedi. Bir kere Ukrayna'da olmuştu benzer bir durum. Ukrayna'daki belliydi zaten, rüşvet koparmak için de. Buradaki de yani bu anlamda ilk defa oldu. Neyse sıkıntısız bir şekilde atlattık. Şimdi şuradan bir yerden otobüse binip yapacağım, otele gideceğim. Bu arada şunu da belirteyim. Hong Kong'a gelip buradan Macao'ya geçerseniz herhangi bir para bozdurmanıza gerek yok. Yani Hong Kong doları da Macao'da kabul ediliyor. O yüzden ben de herhangi bir para bozdurmadım. Cebimde bazı Hong Kong dolarlarım var. Onları harcayacağım. Bu şekilde. Şimdi öncelikle bir otele gideyim, valizimi bırakayım. Ondan sonra hep beraber Macao'yu gezeceğiz. Şuradan çıktım, sola döndüm. Köprünün altından geçtim. Burada otobüsler var ama bunlardan hangisine bineceğim?
Bildiği kadarıyla 3 numaralı otobüs gidiyor. 3A pardon. Bir de 10 numara gidiyor kalacağım otele. Şuraya bir bakayım. Bakın şurada duraklar var. Otobüs durakları. Orada hangi otobüsün kalkacağı yazıyor. Bakın mesela 3A var. Burada durabilirim. 10 var bir sonrakinde. Şuradan gelecek, onu bekleyeceğim. Bakın görüyor musunuz şu ileride Outer Harbor yazıyor. Çin bayrağı ve Macao bayrağı. Evet, otobüs geldi. Buna binebilirim. 3A. Rồi.請問新馬路都經已呢個係三比哦，sorry，你寫住馬國先係嘅。Bak olaya bak ya. Durakta durmadı diye adam otobüsün önüne geçti. Böyle bekliyoruz. Adam arabanın önünden çekilmesini bekliyoruz. Baksana. Dışarıda. Ulan böyle şeyler de belli oluyor ha. Şoför de şimdi birisini arıyor. Polis mi artık? Kimse bu adamı buradan alın diye. Yolcular da kime tepki gösteriyor anlamadım. Şoföre mi adama mı? Oğlum aç işte kapıyı ya. Ne uzatıyorsun? Gün bitti lan. Herkese merhaba. Böyle bir yerde kalıyorum. Otelim şu hemen şu yan tarafta. Şimdi otele yerleştim. Biraz geç de olsa. Şöyle dışarıya bir dolaşalım bakalım. Macao'da nereler gezilir, nereler görülür. Oralara bakalım. Burası Hong Kong'a göre biraz daha nasıl diyeyim, gördüğüm kadarıyla en azından kaldığım bölge kadarıyla biraz daha şey gözüküyor. Daha böyle kaotik gözüküyor. Sokaklar daha dar ve kalabalık. Burası aynı zamanda dünyadaki nüfusun en yoğun olduğu ülke. Terminalden de otobüse bindim. Binmez olaydım ya. Bütün Macao'yu resmen dolaştırdı. 1 saatten fazla sürdü otele ulaşma. Neyse en azından ucuza gezmiş oldum Macao'ya. 6 Hong Kong doları verdim. Burada Hong Kong doları da geçiyor demiştim size. Para bozdurmanıza gerek yok. Şimdi şöyle bir sokaktan girdim. Haritaya bakarak ilerliyorum. Tarihi bir kilise var. Önce ya Macao denince ilk akla gelen yer. Önce oraya gideceğim. Burada böyle bir tapınak var. Bakın fark etmeden girdiğim bu sokak gece pazarıymış. İsmi Hong Kong Night Market. İnsanlar yavaş yavaş mallarını dizmeye başladı buraya. Dönüşte buradan geçersem uğrayıp bir şeyler yerim herhalde. Şöyle bir sokağa girdim. Bir sürü çeşit hediyelik eşya, züccaciye var. Az geride vardı, böyle yemek yeme yerleri var. Bakın burada bir tane kilise var. İsmi San Antonio Kilisesi. Bu da 17. yüzyıldan kalma bir kilise. Portekizliler tarafından yaptırılmış. Bakın Macao'da şundan bahsetmek istiyorum. Bakın tabelalar hep Portekizce. Yani bakın burada mesela Rua de Santo Antonio yazıyor. Yani bunun da sebebi şu. Kısaca tarihinden bahsetmek gerekirse 16. yüzyılda, yani 1557 yılında Çin Macao topraklarını Portekiz'e kiralıyor. Yaklaşık 330 yıl, yani 1887'ye kadar Portekiz kolonisi haline geliyor. 330 yıl boyunca Çin'e yıllık bir kira ödüyor. 1887 yılında da daimi olarak burayı koloni
olarak yönetmesine izin veren bir anlaşma imzalıyor Çin'le birlikte. Sonrasında da 1999 yılına kadar da burası yine Portekiz yönetiminde kalıyor ve en sonunda 1999 yılında Macao toprakları tamamen Çin'e devrediliyor. Zaten buranın da ismi Macao Çin Özel İdare Bölgesi. O yüzden buranın resmi dili hem Çince hem de Portekizce arkadaşlar. Yani neden Portekizce var diye şaşırmayın. Sebebi bu. Bakın burada da öyle. Portekizce 300-400 yıl boyunca Portekiz kolonisi olarak yönetilmesinin sonucu bu. Tarihi kilise kalıntılarına varmak üzereyim. Böyle bir sokaktan yukarıya doğru çıkıyorum. Burası da Hong Kong gibi yani şey değil ha. Böyle düz bir yer zannetmeyin. Burası da böyle tepe üzerine kurulu bir yer. O yüzden bazı yerler böyle çok dik. Bakın burası işte 17. yüzyılda yapılan bir kilise ve bir yangın sonucu çatısı tamamen yıkılmış. Sadece ön tarafı kalmış. Kalabalığa baksanıza. Burası Macao'daki en ünlü yer. Yani Macao deyince aklına gelen tarihi yer burası olduğundan herkes bunun önüne gelip resim çektiriyor burada. Video çekiyor. Bakın kilisenin yanında bir tane park var. Burası Parque da Fortaleza do Monte. Yani şurada bir kale var. Portekizlerden kalma bir kale. Yine 17. yüzyıldan kalma. O kaleye doğru çıkılırken içinden geçilen park burası. Hemen şu tarafta da Macao Müzesi varmış. Kaleye giriş bildiğim kadarıyla ücretsiz. Bir bakalım, güzel bir manzara varsa oradan da bir bakalım şehre. İngilizce yazmıyor, Çince ve Portekizce yazıyor. Bakın kalenin burçlarındaki çeşitli toplar. Burada da var bir tane. Alt taraf, bir de şu üst taraf var. Çok büyük bir kale değil. Bakın her şeyde burçta toplar. 炮弹的样子哦。不会吧？以前的炮弹的样子肯定是这样的。是的，但是不是这样？这是洗头。Kalenin içinde böyle bir alan yapmışlar. Şurası müze. Bir de bu tarafta toplar var. Macao Müzesi. Otele bak. Grand Lisbon. Bakalım şuradan şehir manzarasına bakalım. 这本来的深色的小瓜子就是拿的。 Bakın eski ve yeni binalar iç içe. Sanırım en güzel manzara bu taraftan. Hem bütün Macao ayaklarınızın altında. Kilise burada. Yalnız Macao'da büyük çoğunluk Çinli olmasına rağmen halen daha Portekizce konuşanlar da var. Yani zaten dedim 1999'a kadar Portekiz yönetimi altındaymış fiili olarak. Ancak Çin'e yakın olsa da yine çok fazla Portekizce konuşan duydum sokakta. Şimdi biraz karnımı doyurdum. Tekrar kilisenin oradan geldim. Hemen kilisenin yan tarafta şöyle bir sokak var.
Neymiş burası? Travessa de Paixão. Böyle bir sokak. Burada da fotoğraf çekebilirsiniz. Tam şey manzaralı böyle. Bakın o caddeden indim. Şöyle bir yere çıktım. Sağlı sollu mekan var. Yeme içme yerleri var. Sonra hediyelik eşya var. Magic Shop var. Anladınız siz onu. Başka ne var? Böyle genelde yiyinti şeyler dolu. Kahveci var. Sonra yine hediyelik eşya. Hediyelik eşya ve yeme içme aletler. Bir tane Starbucks var şurada. Hello. Thank you. Haritada bazen yollar farklı gösteriyor. Tam neresi burası derken şöyle çok birbirinden güzel ara sokaklar ortaya çıkıyor. Bakın Portekizli sokağı. Baksanıza ilginç gerçekten. Güzel yani. O anlamda. Baksanıza çok fazla ara sokak var. Yani hiç şey yapan da yok. Güvenlik sıkıntısı kesinlikle yok. Salça olan yok. Hop hemşerim nereye falan. Daracık sokaklardan bile geçtim. Yani özel mülkiyet gibi diyelim. Hani çok dar sokak olan milletin evinin önünden falan. Sırf değişiklik olsun diye. Hani hiç bakan bile olmadı yani.